Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size çok farklı bir içerikle karşınıza çıkıyor olacağım. Şu anda gene Nürnberg'teyim ve Nürnberg'in Part 2'si gibi çekiyorum şu anda bu videoyu. Şu anda ben bir Nazi Partisi'nin, Hitler'in merkezleri olan, kamp merkezi olan ve burada büyük tiratlar attığı merkezlerden birindeyim. Burası da 400 bin kişilik bir kolezyum olarak inşa etmiş ama bitirememiş tabii savaşlardan dolayı. Ama hala heybetiyle, görkemiyle efsane bir yer. Bundan sonra Doküman Centrum denilen bir yere geçiyor olacağım ve oradaki bu şeyleri, propagandaları veya işte o 250 bin kişilik ordusuna, işte bakanlarına, Alman halkına ve dünyaya meydan okuduğu e, konularla ilgili ve işte savaşın başlangıcı sonucuyla alakalı bir müzeye giriyor olacağım. Daha sonra da tekrar videolarda yine konuşuyor olacağım. Bugün Nürnberg'in başka bir yüzünü size anlatıyor olacağım. Biraz duygusal, biraz böyle tarihe giden bir şekilde anlatacağım. Öyle hem izleyeceksiniz, hem göreceksiniz, hem de bilgileneceksiniz. Çünkü Nürnberg şehri dünyada tarihi değiştiren ana merkezlerden biridir. Bunu da ilerleyen zamanlarda tekrar anlatıyor olacağım. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Şu anda yürüdüğüm yer Grosse Straße, yani Great Road da diyebiliriz, büyük yol da diyebiliriz. Biraz sonra zaten bununla beraber Hitler'in buradan geçtiği yollarla ilgili hem video veya fotoğraflar paylaşıyor olacağım. Biraz önce Dokumentas Zentrum'daki müzeye gittim. Orada Nürnberg şehrinin başlangıçtan demokrasiye nasıl geçti ve bu 2000'li yıllara kadar Nürnberg'in serüvenini anlatıyor, Almanya'yı anlatıyor. Güzeldi. Biraz daha modern yapmışlar müzeyi. Beğendim. Şu anda Great Road'dan devam edip bundan sonra Hitler'in buralarda kamp yapmış olduğu, gösteri yapmış olduğu, ne denir, propaganda yapmış olduğu, halka seslendiği, dünyaya seslendiği yerlere doğru teker teker adım adım ilerliyorum. Uzun bir yürüyüş olacak büyük ihtimalle bugün. Hava da çok soğuk, rüzgar var. Umarım sesim rüzgarlı gelmiyordur. Şöyle söyleyeyim, Nürnberg'i farklı bir yüzden size tanıtmaya çalışacağım. Özellikle Nürnberg şehri aslında Nazi Almanya'sının 3. başkenti diyebiliriz. Hatta bu bulunduğum noktayı özellikle kongre merkezi, işte kamp merkezi gibi düşünüyorum. Bizim mesela siyasilerin yapmış olduğu Kızılcahamam toplantıları var ya, oradaki işte milletvekilleriyle, siyasetçilerle bir araya gelip işte bir sinerji yaratıp o lideri takip etmek için verilen böyle motivasyon kongreleri, konferansları, hani bizim de mümessillerin falan otellere gidip veya bir şirket çalışanlarının gidip işte şirkete bağlılığını arttırıcı şekilde yapmış olduğu organizasyonlar, aslında bunlarla eşdeğer tutabiliriz.
O yüzden bunu tabii ilk başlatan bu motivasyonu, bir lidere bağlılığı, o devlete, milletine bağlılığını, arkasında topladığı binlerce, yüz binlerce insanı arkasına toplayarak ve bunu basın yayın yoluyla da radyolarla bütün Alman halkına konuşma yaparak arkasından büyük bir topluluk yakalıyor ve bu topladığı topluluk sayesinde de şöyle söyleyeyim, topladığı topluluk sayesinde de insanları arkasına topluyor ve bu savaşı başlatabiliyor. Çünkü Hitler ilk başa geldiği zaman %30, %35 civarında bir oyla geliyor. Sonra Reinhardt denilen bir hükümet var, onu deviriyor. Sonra bütün hükümeti ele geçirdikten sonra zaten bütün siyasi yapılanmıştı. Mahkemeleri, diğer partileri, kendisine karşı gelen herkesi yılgınlatarak, hapse atarak zaten bir sonraki seçimde %50 barajına geçiyor ve işte bu konuşmalarıyla bütün gücü arkasına alarak zaten bütün Almanya arkasına topluyor. Zaten inanılmaz bir propaganda, inanılmaz bir konuşma yetisi olan bir karakter. O yüzden 20 yıl iktidarda bile kalmış olsa, 25 yıllık bir iktidarında bütün dünyayı etkileyecek sonuçlara, bütün dünyanın yüzünü değiştirecek şekilde sonuçlara varıyoruz. Şu anda Nürnberg'i herkes basın yayın işte Türklerin yaşadığı falan gibi bakmamak lazım. Burası çok önemli. Bir sonraki gideceğim bir yer var. Nürnberg mahkemesine gideceğim. Çünkü orası savaş bittikten sonraki Nazi subayların, Nazi siyasetçilerinin, SS subay liderlerinin, işte komutanların yargılandığı ve dünyada ilk defa savaş suçlularının yargılandığı, dünyada soykırımın yasaklandığını anlatan bir mahkeme kuruluyor. Birleşmiş Milletler'in ilk savaş suçlusu, insanlığa aykırı suçların ortaya atıldığı ve bunun bütün dünyanın göz önünde basın yayın etkisiyle bütün dünyaya anlatarak suçluların, insanlık suçlarının yargılanmasının ön ayak açıyor. O yüzden bugün tarih dolu bir yerlere doğru gideceğim. Konuşuruz tekrardan. Heil Hitler yazıyor. Yani Heil Hitler yazıyor. Şu anda Zeppelin'dayım. Zeppelinfeld. Burası ilk kurulduğunda Zeppelin uçurma merkezi olarak kurulmuş. Sonra tabii ki Adolf Hitler burayı değiştirmiş. Ve kendi işte propaganda yapacağı ve kamp yapacağı, askerlerine güven vereceği yere doğru evrimleştirmiş daha doğrusu. Yukarıda Heil Hitler yazısı yazıyor ve çok dikkatimi çekti. Çünkü Almanya'da artan göçmenlerden dolayı bir AFP partisinin oy oranında ciddi bir artış var ve ırkçılık yavaştan Almanya'da artmaya başlamış. Öyle gözlemliyorum, yaşayan Türklerle yaptığım görüşmeler neticesinde böyle bir izlenim edinmişler. Ben de o izlenimi size aktarıyorum şu anda. Evet. Zeppelinfeld.
Burada arabalar bazen yarış yapıyorlarmış bu arada. Bu gördüğünüz yolda drag yarışları oluyormuş. Size burayla ilgili ufak bir örnek de vermek istiyorum. Bu gördüğünüz alanda 250 bin tane Nazi askerini, SS subayına burada propaganda konuşmaları, mitingler düzenlediğini düşünelim. Bir de savaş bitmiş ve 1978 yılında Bob Dylan barış için, savaş bittikten sonraki insanları bir araya getirmek için, iki Almanya'yı birleştirmek için, dünyada barışı sağlamak için bu bölgede, bu miting yaptığını, Adolf Hitler'in miting yaptığı yerde inanılmaz bir konser vermiş. Bununla ilgili görselleri birazdan gösteriyor olacağım. Çok hoşuma gitti. Yani düşünün, bütün 6 milyona 10 milyona yakın sivil insan öldürmüş bir partinin miting düzenlediği yerde yıllar sonra Bob Dylan'ın yapmış olduğu kardeşlik, barış gibi söylemlerle burada bir konser vermesi çok hoş ve güzel bir şey. All we are saying. Arkadaşlar, şu karşımızdaki gördüğünüz yeşil saha, Amerikalılar buraya geldikten sonra, savaş bittikten sonra ta ki Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşene kadar Almanya'da barış gücünü tutmuşlar ve Almanya'yı korumak ve Doğu bloku ve Batı bloku ile yapmış olduğu savaşlarda da buradaki askeri birliklerini güçlendirmişler. Tabii Amerika ülkeye gittiği zaman ilk ne yapar? Tabii ki de Amerikan futbolunu o şehre yaygınlaştırmaya çalışır. Amerikan kültürünü orada yaşayan insanlara empoze etmeye çalışır. Bu da görmüş olduğunuz arkamdaki stat Amerikan futbol sahası ve burada Amerikan askerleri futbol oynayıp antrenman yapıyorlarmış. Küçük bir bilgi vermiş olayım. Görmüş olduğunuz arkamdaki platformda Adolf Hitler askerlerine, subaylarına, astsubaylarına, komutanlarına, siyasetçilerine, SS jandarmalarına, deniz kuvvetlerine, hava kuvvetlerine hepsini tek tek sayarsak hepsi burada olup halkına buradan sesleniyormuş. Ben de birazdan oraya gidip bir fotoğraf, görüntü, biraz bir şeyler konuşuyor olacağım. Adolf Hitler vardı ve onun konuşma yaptığı yerdeyim. Bazı görsellerde oraya size gösteriyor olacağım. Şu anda gurur mu duyayım, utanç mı duyayım, ikisinin arasında kaldım. Ama şu anda tarihe tanıklık etmek gerçekten çok güzel, keyifli.
Bir şey oldu, bir havaya girdim. Neyse, konuşuruz. Üstünüzde şu anda arkanızda 250 bin kadar askeriniz var ve onlara konuşuyorsunuz. Sizdeki ego zaten tavan, dünyada kimse de yok. Nasıl bir kafa yaşıyor o da belli değil ama dünyanın 10 milyon insanın ölmesine sebep oluyor bu ego. Bu arkasındaki kitle. Tabi bu kadar arkasına Tanrı'ya taparcasına insanlar olunca doğru yanlışı bulamadı, bilemedi ve hep hatalar yaptı ve bu kadar 10 milyon insana soykırım yapmasına neden oldu. Acı ama gerçek. Evet, Zeppelinfeld'den çıkışımı yapıyorum. Elime yine Monster'ımı aldım. İçiyorum. Monster'sız asla yapamam. Günüm ancak Monster'la güzelleşiyor. Her yerde de kullanıyorum, içiyorum yani. Günde mutlaka bir tane içmeye çalışıyorum. Kola içeceğime en azından enerji içiyorum. Monster, teşekkürler. İyi ki varsın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi buraya bir bakın. Biraz sonraki videoda buranın halini göreceksiniz, nasıl bir yer olduğunu. Ama efsane bir yer. Şu çimlere kendimi bir atasım, yuvarlanasım var. İnce not. Çok etkilendim bugünden. İnanılmaz, inanılmaz yani. Bir de tarihi bildiğiniz zaman daha böyle duygulanıyorsunuz. Yani o soykırımlar falan aklınıza geliyor. O milliyetçilik, ırkçılık, insanın duyguları geliyor falan. Böyle çok karmaşık duygular içerisindeyim.
Şu anda Nürnberg mahkemelerinin önündeyim. Nürnberg Mahkemesi tarihte 2. Dünya Savaşı için çok önemli bir yeri var. Ama bundan önce Nürnberg mahkemelerinden önce Nürnberg yasalarını bilmek gerekiyor. Nedir bu Nürnberg yasaları? Nürnberg yasaları ilk 1933 yılında çıktığında Nürnberg Mahkemesi'nde bu yasayı onaylıyorlar. Yasanın detayları şu şekilde. Hiçbir Yahudi Almanla evlenemez, cinsel ilişkiye giremez ve buna benzer sınırlamalar getiriyor ve ırksal derecelendirme yapıyor. Safkan, Alman ırkı, birinci dereceden melez, ikinci dereceden melez, üçüncü dereceden melez olmak üzere insanları kategorizeleştiriyorlar. Bu şekilde ırkçılığın ve soykırımın başlangıcı anlamında Almanya'dan sürülmelerine sebep olan yasa Nürnberg yasalarıdır. O yüzden bu Nürnberg yasaları özellikle çok önemli. Bunları uygulamaya başladıktan sonra zaten Almanya içerisinde yavaş yavaş Yahudilere karşı olan tutumlar, davranışlar iyice değişiyor ve bu yasayla beraber temellendirdikleri için toplum tarafından dışlanıyorlar ve toplama kamplarına gönderiliyorlar. Toplama kamplarından işte ülke dışına çıkmaları için senet imzalatıyorlar. Mal varlıklarını ülkeden çıkaramayacaklarını söylüyorlar. Gibi vesaire şeylerle Almanya'dan bir tekim sürülmeye çalışılıyor. Bunun sonucunda da zaten 10 milyona yakın Yahudinin ölmesine sebep oluyor. Soykırım uygulanmasına sebep oluyor. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra diyorlar ki savaş anlamında her şey bitti. Alman Nazi askerleri, SS subaylarının, işte onlara yardım edenlerin, bakanların, iş adamlarının, bankerlerin, banka sahiplerinin savaş bittikten sonra ne yapılacağı ile ilgili insanlar işte başkanlar, diplomatlar, ülkeler düşünürken bunları yargılamaya karar veriyorlar. Bu yargılamayı da Nürnberg'de bu yasayı çıkarılan mahkemede yargılanması için karar kılıyorlar. Bu Nürnberg Mahkemesi'nin içerisinde 10 emir vardır. 10 emirde kutsal kitap olan Yahudilerin Tevrat kitabındaki 10 emirin duvarda asılı bir şekilde şey var. Onu ben size görsellerde gösteriyor olacağım. 10 emir yazılı olan yerde yasayı onaylıyorlar ve bunlara yardım eden büyük işte 3 numaralı adam, 4 numaralı adam Hitler'in işte bakanları, iş adamlarının yargılandığı mahkeme burada oluyor. Bu mahkeme ile ilgili detayları yine tekrar birazdan veriyor olacağım. Biraz toparlayayım kendimi. Nürnberg mahkemelerinin önemini şu şekilde sıralayabiliriz. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra savaşsal anlamda savaşın bittiği ve artık hukuk mücadelesinin başlayacağı zamanlara dönmüştür. O zamanlar soykırımın dünya üzerinde bir savaş suçu olarak ve bunun insanlık suçu olduğunu kanunen Birleşmiş Milletler veya uluslararası hukuk anlamında böyle bir şey yoktu. Bu mahkeme neticesinde soykırımın bir savaş suçu olduğunu, insanlık suçu olduğunu ilan etmişlerdir. Bu mahkemede 21 tane üst düzey Nazi askeri ve siyasetçisi yargılandı. Bunlardan 12 tanesi asıldı, 3 tanesi beraat etti, bir tanesi intihar etti, bir tanesi bir tarafsız yargılama yaptıklarını düşündüler. Ama içerideki bazı insanların söylediği bazı laflar var ya, bilmiyorum. Bununla ilgili film var, izlemenizi önemli tavsiye ederim. Galip olanlar her zaman yargıç, mağlup olanlar ise her zaman sanık olmuştur. O yüzden Almanya bu savaşı kaybettiği için, Nazi Almanya'sı bu savaşı kaybettiği için her zaman suçlanacaklardı, suçlu olacaklardı. Çünkü nitekim bu bir savaş, savaşın iyisi kötüsü olmaz. Nazilerin yaptığı insan ölümlerini sonuçta Rusya'da yaptı, diğer müttefik ülkelerde yaptı. O yüzden hani bunu tek taraflı bakmamak gerekiyor. Bu Nürnberg Mahkemesi'nin önemi de bundan sonra insanlığa yapılmış suçların bir savaş suçu olduğunu ve uluslararası hukuk anlamında yargılanmasının önünü açtı ve bundan sonraki olabilecek savaşlarda uluslararası hukuk çerçevesinde yargılanmasının önü açıldı. Bunun gibi daha birçok şey var. Adaletin temeli mülktür. Yazamıyoruz. Yazsak ya.